Merhabalar, ben Bayındır İçerenköy Hastanesi'nden doçent doktor Onur Ergün. Havalar soğudu, sonbahar geldi, yağmur ve soğuklar başladı. Artık kapalı ortamlarda daha çok bir arada zaman geçiriyoruz ve soğuk algınlıkları da bu sebepten artış göstermiş durumda. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının %90'ının viral sebepli olduğunu biliyoruz. Viral enfeksiyonlar söz konusu olduğunda aslında bizim amacımız hastalığın sürecini kısaltmak değil, bu süre boyunca yaşanacak semptomları tedavi etmektir. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, halsizlik gibi semptomlar daha hafif geçirilerek yine bir haftalık süreç tamamlandığında hastalık vücudun kendi bağışıklık reaksiyonu sayesinde iyileşmiş olur. %10'u oluşturan bakteriyel enfeksiyonların da en sık görülen tipi A grubu beta hemolitik streptokok enfeksiyonu, yani kısaca beta enfeksiyonudur. Beta mikrobunun bir proteini vücudumuzdaki bir takım yapılarla, eklem kıkırdağıyla, kalp kapakçığıyla ya da yumuşak dokularla benzerlik gösterdiği için bu proteine karşı vücudun oluşturduğu antikor aynı zamanda vücudun yapılarına da saldırabilmekte. Dolayısıyla bu vücutta bir hasara sebep olabilmektedir. Bizim için beta enfeksiyonunun önemi budur. Antibiyotik vermemizin, ki ilk 10 gün içinde verilmesi gerekiyor bu reaksiyonu engellemek için, temel amacı da akut romatizmal ateş dediğimiz bu ikincil hastalığı engellemektir. O halde benim ilk cevaplamam gereken soru, karşıma gelen hastanın viral bir enfeksiyon mu, bakteriyel bir enfeksiyon mu geçirdiğini ayırt etmek olmalı. Bu amaçla da hastada bir takım semptomların, durumların olup olmadığına bakıyoruz. Yüksek ateş var mı? 38 derecenin üzerinde düşmeyen dirençli bir ateş var mı? Boyunda ele gelen ağrılı bezeler var mı? Hastanın bademciklerinde beyaz beyaz noktalanmalar var mı? Tanı konmuş boğaz kültürü ya da hızlı tanı testiyle gösterilmiş bir enfeksiyon var mı ya da bu şekilde enfeksiyonu olan bir kişiyle yakın temas öyküsü var mı? Daha çok viral enfeksiyonlarda gördüğümüz burun akıntısı, öksürük gibi semptomlar yok mu? Bazı durumlarda eğer hastalık geçirmenin ya da antibiyotiklerin riskleri ameliyatın riskini aşıyorsa bademcik ameliyatı kararı alabiliyoruz. Bunun için tanımlanmış bazı sıklıklar var. Ancak burada dikkate almamız gereken enfeksiyonların bakteriyel olması gerekiyor. Yılda 7'den fazla ya da son 2 yılda 5'ten fazla, son 3 yılda 3'ten fazla enfeksiyon geçiriliyorsa, daha önceki enfeksiyonlarda boyunda apseleşme olduysa, kişide ateşli nöbet hikayesi söz konusuysa, antibiyotik kullanmamıza engel bir alerji durumu varsa, antibiyotik tedavisi kararından ameliyat kararına geçerek bademcik enfeksiyonlarının önüne geçebiliyoruz. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için düzenli uykuya dikkat etmek, yeterince meyve, sebze, balık tüketmek, gerekiyorsa D vitamini almak, düzenli egzersiz yapmak, yeterince sıvı almak, sigaradan uzak durmak, grip aşısı olmak elbette bizi soğuk algınlıklarından koruyacaktır. Son olarak soğuk algınlığı semptomlarınızın üzerinden 8-10 gün geçmesine rağmen geçmeyen bir balgamlı öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ya da sonradan artış gösteren semptomlarınız varsa, işitme azlığı ya da kulak ağrısı gibi semptomlar yaşamaya başlarsanız mutlaka bir KBB doktoruna görünmelisiniz. Çünkü viral enfeksiyonun bulguları hafiflerken o zeminde gelişmiş bir bakteriyel sinüzit ya da bakteriyel orta kulak iltihabı geçiriyor olabilirsiniz ve antibiyotik tedavisine ihtiyacınız olabilir. Sağlıklı günler dileriz.